Karşıda hapishane var. Bazen el sallıyorlar. Buraya ne kadar kira ödüyorsun? 2150. Patron oturuş. 1,5 senede yeni bir araban var. Güzel bir apartman dairesinde kalıyorsun. Türkiye cennet diyor musun? Yani ne diyorsun? Türkiye cennet. Şurası da Okan Tower. Müteahhitimiz Türk. Bakın hapishane burada. Havuz burada. Yani güneşleniyorsunuz, mahkumlar sizi oradan dikizleyebiliyor. Miami'de veya Amerika'da her yerde göçmenlik polisleri bekliyor. ICE'lar herkesi tutukluyorlar, götürüyorlar. Böyle bir şey var mı? Herkese merhabalar dostlar. Miami, Florida'dan sevgiler, saygılar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Daha önceki videolarıma konuk olan eski ev arkadaşım Onur'u tekrardan bu videoya konuk aldım. Kendisi 1,5 senedir Amerika'da Green Card'da yaşıyor. Bu gökdelende Onur'un, bakın 1,5 senede gelen noktaya bakın. Hem ev turu yapacağız, hem gökdelenin bu havuzu, spor salonu vesaire bunları gezeceğiz. Hem de Onur'la 1,5 sene sonra bakalım ne olmuş, neler bitmiş bunu konuşacağız. Hazırsanız videomuza başlayalım. Sayın bezmenler, lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Efendim, Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız? Nasılsın? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Ben de hoş buldum diyorum. Çünkü Türkiye'den geldim. Lokumlar falan. Evet. Şimdi burası Onur'un fakirhanesi. Bizi gösterir misin abi? Biz evi bir görelim. Bir de Tabii ki çamaşır makinesi ve kurutucu. Buzdolabı. buzdolabının içine bakmamıza bir gerek yok. Arkadaş. Hayır, mobilyacı gibi niye anlatıyoruz ki? Direkt Gösterelim. gezelim. Neyse ben göstereyim. Burası salon. Oturma odası, salon. Karşıda hapishane var. Bazen el sallıyorlar. Arkadaşlar hapishane gerçekten. Şurası Miami'de bir hapishane. Hatta geçenlerde galiba birisi kaçıp bu binaya girmişti. Kaç katlı? 51 katlı değil mi? Herhalde. 51-52. 51-52. Şurası da Okan Tower. Evet. Türk. Müteahhitimiz Türk. Aşağıda insanlar kafalarına göre takılıyorlar abi. Buraya ne kadar kira ödüyorsun? 2150. Bak, patron oturuş. $2150. Evet. Ne patron oturuşu. Hesabımda kalan bir tek kira parası var. Yani ortamlarda patron oturuşu diyelim. Dostlar, Miami merkezde, havuzlu, rezidansta. Dur, daha ekstraları saymadık. Elektrik, su, otopark 2400'e geliyor. Evet. Bu da- Neyse. İyi bir fiyat. Allah ödeme kolaylığı versin diyelim. Amin amin. Evde bir oda var. Onu da göstereyim. Şöyle içeri girmeyeceğim. Bir de banyo. Onurcuğum bizi havuza, jacuzziye, saunaya götür. Tabii ki. Apartmanımız 52 katlıymış. Spor salonundan mı başlayalım, havuzdan mı? Fitness. Bu arada saç tıraşı yakıyor. Bir ara Türkiye'deydim. Bekfet hocaları açık yeşil rengi tişört kullanıyorlardı. Ben de Skechers tişörtüm aynı renkteydi. Kız geldim baktım, hocam diyor. Ben de hiç bozuntuya vermedim. Ne hocası oğlum, manyak. Evet. Havuza Muhteşem. geldik. Az önce bakın hapishane burada. Havuz burada. Yani güneşleniyorsunuz, mahkumlar sizi oradan dikizleyebiliyor. Otele geliyor, Airbnb'de çalışıyor. Ozfly girişi gelsin mi? Evet dostlar, bugün Onur'un evindeyiz. Bir dakika, burada bir tane havuzumuz var. Burada da bir tane var. Aslında buradaki havuz ama şantiye manzaralı. Evet, o yüzden biraz... Bu inşaat bitince burası New York gibi olacak ha. Güneşi de kapatmışlar. Öyle. Jacuzzi'miz de var. Müsaitse görüntüleyebiliriz. Bir de coffee shop'umuz var istiyorsan. Şurası. Evet. Dostlar, Onur'un evini, kaldığı apartmanı gördük. Ne düşünüyorsunuz? Sizce fiyat performans olarak nasıl? Onurcuğum, Amerika'ya sen ne zaman geldin? 1,5 yıl önce geldim. Abi her yerden başka bir gürültü. Bir uçak geçiyor, bir tren geçiyor. 1,5 senede bence fena yol kat etmedin. Hani şu anda yeni bir araban var. Güzel bir apartman dairesinde kalıyorsun.
Araba var da benim değil ki bankanın yani. Yani kredili aldı tabii Abi de. şu bak orayı da düzenmen gerekiyor sonra insanlar diyor ki araba aldı. Kardeşim öyle basit değil. Yani abartıyorlar. Ben buraya gelmeden önce ne yaşayacağımı biliyordum. Ama o work and travel'cı tayfa Amerika'yı çok şişiriyor. Ne açıdan şişiriyor? Her anlamda ucuza konaklıyorlar. $600 ranzalı bir yerde kalıyorlar. 6-7 kişi yaşıyorlar. Aylık $2500 yapıyorlar. Miami'de değiller. Diğer eyaletlerde bu parayla geçinebilirler. Çünkü herhangi bir ödemesi yok. İş yerine scooter'la gidiyor, bisikletle gidiyor. Yani şişiriyorlar. O yüzden normal gerçek bir hayatın varsa Amerika'da gerçekten zor. Yani şimdi şöyle 1,5 senede gene kredili falan yani maşallah güzel bir araba aldın. Lüks bir dairede kalıyorsun. Niye gülüyorsun? Hayır bak gerçekten. Hayır sen bir laf var ya dışı seni içi beni yakar diye. Diyor Sen ya. yaşadığını biliyorsun. Diyor ya sadece yatağımla uyuma vaktinde görüşüyoruz. Ya maalesef ama dışı seni içi beni yakıyor. Bu videoyu izleyenler diyor ki adam Miami'de rezidansta kalıyor diyor. Sen de diyorsun ki ben faturalarımı ödedikten sonra cebime kuruş kalmıyor. Sen de haklısın. Belki bazen arkadaşlarımı arıyorum. Çünkü günler birbirine uymuyor ödeme zamanları. Şimdi bu videoyu izleyen arkadaşlar için bir soru soracağım. 1,5 senede ev araba diyoruz. Sen diyorsun ki ben kiracıyım. Taksitle arabayı aldım. Peki Türkiye'de olsaydın 1,5 senede ne başarabilirdin? Şöyle 2 yıl boyunca kirada kaldım. Ailemden ayrı yaşarken İstanbul'da abimle birlikte. Aynı şekilde oranın kirasını da ödüyordum. Arabamız yoktu ama gerektiği zaman kiralıyorduk ya da taksi kullanıyorduk. Ya bak ben söyleyeyim. Amerika'daki tek olay teknoloji ucuz. Bunun dışında marketler uygun. Çok aman ucuz diyemeyiz. İstiyorsan bir gün fiyat araştırması da yapabiliriz. Sen 1,5 sene önce Miami'ye Green Card talihlisi olarak geldin. Şimdi bazı insanlar bu videoyu izliyorlar ve diyorlar ki acaba Onur bize 1,5 senede neler yaşadı? Şunu yap, şunu yapma diyebileceği bazı tavsiyeler var mı? Birinci olay araba kredisine bulaşmayacaksınız. En ucuz bir arabayla devam edeceksiniz hayatınıza. Nakitten al diyorsun. Yani şöyle nakitin varsa nakit al ama krediye bulaşma. Sana bunu söylüyorum. Veya ucuz kredi. 1,5 sene, 2 sene oldu. Genelde 0'a 0 oluyor veya böyle aldığınla verdiğin 1 oluyor. Hani o Türkiye'den de yok atıp tutanlar buraya gel o zaman. Kardeşim benim zaten çocukluk hayalimdi bunu başardım. Bir sonraki hayalim iyi bir finansman yakalayıp Türkiye'ye geri dönmek. Senin 3-4 ayda buraya gelmek. Açık ve net yani Bodrum'da yaşamayı düşünüyorum. Dünyayı gezmeyi düşünüyorum. Türkiye cennet diyor musun? Sen ne diyorsun? Türkiye cennet. Aradaki tek fark geçen hafta Türkiye'deydim. Market fiyatları can sıkıcı ve arkamdaki geçen dayıyı görüyorsunuz. Tek arabası bu. Dışarıda kalıyor. Burada sokakta kalırsan sana yardım edecek kimse yok. Amerika kapitalist bir ülke. Düşersen acımazlar. Düşersen kalkamaz. Oradan ketamin, fetamin Allah'a emanet sonra. Öyle. Sen şimdi Miami merkezde yaşıyorsun. Bakın arkadaşlar gökdelenler. Bu videoyu izleyen bazı insanlar şöyle diyor. Miami'de veya Amerika'da her yerde göçmenlik polisleri bekliyor. ICE'lar herkesi tutukluyorlar, götürüyorlar. Böyle bir şey var mı? Şöyle geçen hafta berberdeydim. Bir tane adam gördüm, silahı open carrier'da açıktı. Ben bizim berbere dedim ki bu kim dedim, bana dedi ICE polisi. Sonra şöyle güldüm, dedim ki o zaman önce berberden başlaması gerekiyor. Yani Miami biraz daha rahat o konuda çünkü Trump kendi eyaletlerine karışmıyor. Diğer eyaletlerde bence bir iç karışıklık çıkarmaya çalışıyor. Benim düşüncem bu yani. Evet, buranın delisi bitmiyor arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi adam green card'lı Miami merkezde yaşıyor. Bu videodan da hani her yerde ICE polisi bekliyor falan. Gördünüz mü? Ben görmedim. Belki diğer eyaletlerde olabilir. Diğer eyaletlerde olabilir. Biz burada denk gelmiyoruz ama Miami güvenilir. dostlar bugünlük bizden bu kadar. Onur'a videoma katıldığı için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Allah'a emanet. Eyvallah abi.